Selamlar herkese. Zeo Talks'a hoş geldiniz. Bu bölümde Google Analytics 4 GTM hakkında nasıl kullanmalıyız ya da güncel ölçümleme trendlerini Ferit'le birlikte konuşacağız. Bu aslında Analytics tarafında çektiğimiz eee ikinci Zeo Talks. Hem YouTube'da hem Spotify'da dinleyeceğiniz şekilde daha önce bir oturum daha gerçekleştirmiştik. Kısaca kendimizden bahsedersek ben Zafer, Web Analytics ekibinde Web Analytics Manager olarak çalışıyorum. Ferit de aynı şekilde Sales Specialist olarak görev yapıyor. Hoş geldin Ferit. İstersen direkt konularımıza girebiliriz. Hani Tamamdır. e, çünkü bazı konular uzun olabilir gördüğüm kadarıyla. İlk konumuz Google Analytics 4'ü GTM olmadan neden izlememeliyiz gibi bir konumuz var. Çünkü Google Analytics 4'ün birden fazla kurulum yöntemi olduğu için yani manuel hard coded olarak ekleyebiliyoruz ya da bir third party CMS kullanılıyorsa onun da yönlendirdiği bir entegrasyon var. Fakat bizim tarafta yani bizim gibi ölçümleme tarafında çalışan insanlar hep GTM'i tercih Hı hı. ediyor. Sence niye bu böyle? Hani neden GTM'i tercih ediyoruz? Diyerek topu sana atabilirim. Tabii olur. Neden GTM'i tercih ediyoruz? Aslında sebepleri çok basit. Konfigürasyon yapmak için. Yani GA4'un vermiş olduğu event kurma yapısı ya da işte entegrasyon yapısı ölçümlemek istediğimiz web sitelerinde evet çalışıyor ama yeteri kadar detaylı değil. Senin de bildiğin gibi. GTM olmadan da yapabilir misin? Evet, küçük bir siten varsa yapabilirsin. Event'i çok kurmayacaksan, sadece user'larını takip edeceksen, new user'ların session'larını takip edeceksen yapabilirsin. Event'leri custom olarak da yollayabilirsin. GA4'a direkt yollayabilirsin. Bu da olur. Ama neden GTM kullanmayasın? Neden e, arayüzünü basitleştirmeyesin? Neden third party'lerin aslında birçoğu şu anda ölçümleme olarak kullandığımız third party'lerin birçoğu GTM'le uyumlu hale gelmişken GTM neden kullanmayasın gibi bir soru çıkıyor aslında ortaya. E, Neticede böyle bir şey var değil mi? Yani evet. niye kullanmaya? Niye kullanmayasın ki? Hani her şey zaten uyumlu. Her şeyi detaylandırabiliyorsun. Niye kullanmayasın? Bir de burada hani değinmek istediğimiz diğer ölçümleme araçların becerileri nasıl? Orada da ben şimdi sana bir soru yönelteceğim. Sence Yandex Metrica'dır ya da işte diğer ölçümleme araçlarıdır. Becerileri Google Analytics 4 kadar yeterli mi? İşte GTM'siz bir Google Analytics 4 kullanmak mı? Direkt başka ölçümleme araçları kullanmak mı? Gibi bir soru da akla gelebilir. Burada benim yorumum aslında sektördeki en büyük ölçümleme tool'u Google Analytics 4 ve hepimiz zaten Google kullanıyoruz. Aslında gücünü biraz da biz veriyoruz gibi düşünüyorum ben bu aracın. Sonuçta sürekli güncelleme alan ve bizim search yaptığımız bir alanda çalışan bir tool. O yüzden gücünü sanki kullanıcılardan alıyormuş gibi. Yani bugün ben Google Analytics 4 kullanmıyorum, Yandex Metrica kullanıyorum diyen bir insan da Google'dan search yapıyor artık. Tekrardan gelip tekrar aynı tool'u tekrar beslemiş oluyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya zaten dediğin gibi hani daha iyi bir ölçümleme aracı yok. Bunu Google geliştiriyor. Ve Universal Analytics'in üstüne gelen bir araçtan bahsediyoruz. Çok daha güçlü bir araç. Yani ben eskiden Universal Analytics'te yaptıklarımızı düşünüyorum. Birçok şeyi yapmak için önceden bunu kurmuş olman gerekiyordu. Hı hı. Çünkü hani event bazlı bir ölçümleme yok. Fakat Google Analytics 4'te event bazlı olduğu için o eventlerle istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz. Geçmişte herhangi bir kurulum yapmasak bile bir funnel olabilir ya da farklı bir entegrasyon olabilir. Onu yapabiliyoruz Google Analytics 4 üzerinden. Yani ekstradan kuramadık, bu veriye sahip değiliz gibi bir durumumuz yok. E, O yüzden hani Google Analytics 4'süz bir dijital ölçümleme düşünemiyorum. Tabii ki de dediğin gibi alternatif tool'lar var. Hani Google Analytics 4'ün bazı yapamadığı şeyleri yapan araçlar var. Yani örnek vermek gerekirse bir
Heatmap'e ihtiyacın varsa senin orada Google Analytics 4 bunu sana sunmuyor ve bu da neticede bir ölçümleme metodu değil mi Heatmap? Hı hı. Ki çoğu zaman hayat kurtarıyor. Burada ne yapıyoruz? Clarity gibi araçlara gidiyoruz. Hı hı. Hotjar'a gidiyoruz. Yani Clarity'ye gidiyoruz, Hotjar'a gidiyoruz. Ve istediğimizi alıyoruz ama işimiz orada bitiyor Evet, açıkçası. Yani yani gün aşırı Clarity ile yaşamıyoruz. Yani öyle aslında hani söyleyeyim. diğer tool'lar GA4'u destekleyen tool'lar gibi kalıyor bizim sektörümüzde şu an galiba. Ben öyle yorumluyorum konuyu yani. Aynen. Yani çünkü ortada bir güçlendirilmiş ölçümleme aracı var. Yani Google ekibinin gece gündüz mesai harcadı. Tamam. Çok fazla bug var. Yani biz de çok şikayetçiyiz. Yani Evet. bazen çıldırma noktasına gelen, yani bunu neden düzeltmiyorlar? Şu özellik neden gelmiyor? Hani diye sorguladığımız çok fazla şey var halen. Fakat hani genel geçer bir kullanıcı için çok yeterli. Biraz karışık geliyor halen. Ben bunu fark ediyorum. Özellikle destek verdiğimiz markalarda bu sıkça aldığımız bir gelebildirim. Karışık gelmesinin sebebi daha fazla özelliğinin olması ve biraz daha custom olma üzerine kurulmuş bir tool olmasından dolayı. Yani onunla biraz oynamak gerekiyor. Biraz elleri kirletmek gerekiyor ki verim alabilirsiniz Evet. Yani aslında. ilk kurduğunda böyle hani belli başlı Hı şeyleri hı. veren ama kaslarını geliştirdikçe, event kurdukça, yapısını değiştirdikçe aslında çok verimli olabilecek bir tool'dan bahsediyoruz. O da birazcık Hı daha hı. fazla güçlü olmasını sağlıyor sanırsam. Yani diğer tool'ların yardımcısı, diğer tool'lar onun yardımcısı olmasını sağlıyor gibi düşünüyorum. Tabii tabii. Yani orada onu biraz daha kullanmayı bilmek Hı hı. önemli. Ya bizim işimiz bu. Tamamen bunun üzerine bir dikeyde bir kariyerimiz var. Biz bunu kullanıyoruz. Ancak bir web sitesine sahipseniz, bir web sitesinde iş yapan bir kurumda çalışıyorsanız, veri sizin için önemliyse en azından başlangıç seviyesinde de olsa bir veriyi nasıl çıkaracağınızı bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum ki hiç zor bir şey değil. Yani ilk Google Analytics 4 çıktığı zaman, yani bundan 4-5 sene öncesini düşünüyorum. E, Ben de aynı duruma gelmiştim. Ya hani ne gerek vardı? Ne güzel Universal Analytics'e geçilip gidiyorduk. Bir de ilk çıktığı zaman hatırlarsın çok daha fazla hatalar vardı. Yani biz dedik ki bu Evet. neden böyle? Nasıl olacak? Nasıl yapacağız gibisinden. Ama sonra herhalde şu an Universal Analytics olsa yine girmeyiz gibi Ben geliyor. Ya kullanmam biraz gibi. Yani ben de Universal Analytics'in son zamanlarına yetiştim sektörde. Hani çok da bana şu an Universal Analytics çok daha karmaşık geliyor. Mesela GA4'un kullanım sistemi daha kolay geliyor. Daha isimlendirmesi daha basit. Bir de şu an sürekli gelişen bir sistem mevcut arka planda. Ölçümlemeyi geliştiriyorlar direkt. Hani tool'a böyle ekstra görsel vesaire bir şey gelmiyor. Direkt ölçümleme gelişiyor tool'da. Ee, ve sürekli güncelleme alması çok güzel aslında o konuda. Evet ya orada çok da hani Universal Antics'te gömmek istemiyorum ben. Hani biraz Universal Antics gömüyoruz gibi geldi de saygımız sonsuz yani orada bunu söyleyeyim. Ancak çok daha güçlü bir araçtan bahsediyoruz. O yüzden hani bir telefonun, bir arabanın nasıl yeni şeyleri çıkıyorsa bir noktadan sonra alışıyorsak bunu da öyle düşünmek Öyle lazım. yapıyorum. Zaten bizim sektörde biliyorsun yeniliğe adapte olamayan Biraz kişi bir eleniyor. noktadan sonra eleniyor. Evet. Yani bunu da direkt hani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir şeyleri iyi yapamıyorsak bu bizle alakalıdır Evet. bence. Tabii ki hiçbir şey mükemmel değil. Google Analytics 4 de öyle. Fakat ben hep hatayı kendimde arıyorum bir şeyleri yapamadığım zaman. O yüzden bu bakış açısı biraz daha önemli. Burada GTM tarafına aslında ben dönüp Google Analytics 4'ün o senin ilk başta bahsettiğin hani neden GTM'le kullanmalıyız ya da kullanmamalıyız. Onun da bence yeri var. Şu aklıma geldi benim. Geçen bir markamızda Google Analytics 4'ü çalıştıramadık. Hatırlarsın. Evet. Evet. Yani Google Analytics 4 çalışmıyordu. Her şey düzgün. GTM entegre. History change yapısı var. Tamam orada bir hani farklı bir site yapısı var. Okey. Fakat
Bazen hatta ilginç bir durum vardı hatırlarsan. Hani farklı şehirlerden giren Kullanıcılar kullanıcıları yansın. bazen görüyor, bazen görmüyor. Yani Aynen. orada bir sıkıntı vardı. Bunu biz nasıl çözmüştük? Eee, Dedik. Konuştuğumuzun tam tersine. Dedik ki GTM'i unutalım. Google Analytics Store'da entegre edelim. Yani direkt olarak eee hard coded olarak yani manuel bir entegrasyon yapalım. Bir de öyle deneyelim. Çünkü bizim gündelik işimiz zaten genelde deneme yanılma, debug Hı hı. aslında ve çalışmaya başladı. Eskisi gibi yani veri almaya başladı ki markamız bu sorunu yaklaşık herhalde sene başından beri yaşıyormuş. Evet, evet. Anladığımız kadarıyla. Ya, o yüzden, hani, sadece GTM gibi bir ezberci bakış açısına da sahip değiliz. Yani, onu da söylemek gerekiyor. Çünkü hatta şöyle de bir nüans var bu arada. Artık Google Analytics 4, manuel eklemeyi recommended diyor. Evet. Yani, o da, hani, biz böyle söylüyoruz da Google Analytics'te böyle bir parantez içinde önerisi var. Var aynen. Yani direkt artık Aynen. eklenmesini istiyor. Evet, yani bu neden acaba? Bunun ben, hani, araştırdığım zaman net bir şeyini bulamamıştım kaynaklarda. Fakat, demek ki bizim az önce anlattığımız gibi ölçümleme sorunları yaşayan, kaynak kod yapısında belli, karmaşıklıklar olan projeler var Ya da ki bunu aslında böyle öne. Hı burada hı. sana şeyi söyleyeyim. 2 gün önce ya da 3 gün önce beraber konuşmuştuk. Clarity konusu. Clarity'nin GTM'den kurulması konusu. Hı Eee, hı. ben hâlâ aynı sorunu yaşamaya devam ediyorum mesela. Sen markanda o sorunu yaşıyor musun bilmiyorum ama benim hâlâ mesela GTM'den kurulmuş Clarity'de session'larım az gözüküyor. Araya sanırsam GTM dâhil olduğunda bazı third party'lerde ya da belki Analytics'te de sorunlar olabiliyor. Yani Hı hı. aslında burada, genel yargı evet, her şeyi GTM'den yapalım olmamalı sanırsam. Eee, GTM'den yapılabilecek şeyler çok geniş, Hı ama hı. hani hard coded olarak da çalıştırılması gereken şeyler var ve sağlıklı çalışanlar öyle de olabiliyor. Hani her şeyi GTM'den de Hı. yıkmamak lazım diye düşünüyorum. Aynen, bu clarity sorununu ben de yaşadım bu arada. Hani, demek ki 2 farklı markada yaşadık. Hı hı. Hani, bazen GTM asenkron çalıştığı için, sitenin o, tekrar load olduğu durumda, yani neticede JavaScript temelli bir şey. Bazı şeyler bloklayabiliyor. Hani, konsolda bir uyarı almasak da bu yaşanabiliyor. O yüzden debug o yüzden önemli zaten. Yani, hani, bir şeyi GTM'den biz kurduğumuz zaman ne yapıyoruz? Bunu gerek GTM ön izleme, gerek extension'larla debug ediyoruz. Doğru çalışıyor mu? Bu bir form doldurmaysa form doldurarak, bu bir page view'sa sayfaları gezerek, scroll yaparak, aklına ne gelirse. Yani, eee, o şekilde yapıyoruz ve kurduktan sonra da canlı verilere bakıyoruz. Burada bir gariplik var mı? Çünkü bazen ne oluyor? A, tamam sorun yok, publish ediyoruz. Bir bakıyoruz aslında, sorun varmış. Sonra Aynen. tekrar, entegrasyon tarafında neden aramaya başlıyoruz. O yüzden third party kurulumlarında, GTM'i ben her zaman ilk sıraya koyarım. Fakat, %100 de Verimli bahsettiğim değil. nedenlerden dolayı güvenmeyebilirim. Eee, Zaten biz bu yüzden buradayız biraz da, hani, bu kontrolleri sağlamak, doğru çalışıp doğru ölçtüğünü anlamak açısından, neticede account'ları kontrol ediyoruz. O yüzden, burada, GTM okay fakat her zaman kontrol kontrol. Evet, evet. Yani Ya ben bunu birden fazla kez. şöyle genişletebiliriz istiyorsan. Hani GA4 her zaman olmalı bence. Hı Ne hı. kuruyorsanız, ne açıyorsanız, hangi sayfaya sahipseniz GA4 her zaman olmalı. GTM de olmalı diye düşünüyorum. Ama GTM biraz daha böyle konsole tabi bir tool gibi düşünüyorum. Tabii, tabii. Yani orada, GTM benim en favori tool'um. Yani Google Analytics 4'ten de önce gelir. Her şeyi yapabiliyorum. Kaynak koda müdahale edebiliyorum. İstediğim şeyi custom JavaScript olarak hele ki AI'ın olduğu dünyada, hani kod kaslarımızın mükemmel geliştiği dünyada yani bir,
JavaScript gurusu olmadan da Her şey aynen her şeyi yapabiliyoruz. Eskiden bir JavaScript'i kurgulayıp atıyorum yazıp çalışmadığı zaman Stack Overflow'da orada burada gezip o sorunu çözmeye çalışıyorduk. Şimdi AI gibi bir gücümüz var. Ben Cloudy'ye atıp o kodumun neresinde hata olduğunu alıp aynı kodu tekrar custom HTML'e yapıştırıp yoluma devam ediyorum. evet. Ki bazen o kadar şaşırıyorum ki hani diyorum ya hani bu kadar mıydı? Yani bana bir günde yazılacak kodu veriyor ve genelde ikinci seferde falan sorunsuz çalışıyor. O yüzden GTM'e AI gücüyle güçlendirilmiş bir GTM olarak benim her zaman favori tool'um aslında. O yüzden bir şey kurulacaksa, yapılacaksa önce yönümü GTM'e çeviririm. Doğru. Sonra developer'lardan bir şey talep etme yöntemine giderim. Bir data layer olabilir. Custom bir şeyi pushlamak olabilir. Çünkü neticede GTM ön yüzde olan şeyleri yakalıyor doğal olarak. O yüzden developer'a gitmediğimiz durumlarda GTM bizim birçok sorunumuzu çözüyor. Aslında Diyebilirim. Onun haricinde varsa eklemek istediğim bir şey. şu an ekstra yok. Sanki hani Ha, GTM ve GA4'un nasıl çalıştığını, nasıl kontrol etmemiz gerektiğini, nasıl temiz aynen. açmamız gerektiğini aslında çok özetlemiş gibi olduk. Hani hangisi Hı. lazım, aslında ikisi de lazım. Ne konularda nasıl çalıştırıyoruz aslında özetlemiş olduk gibi. Aynen öyle. Kurgudan sonra yani kurulum yapıldıktan sonra da artık tamam bizim analytics'imiz çalışıyor. Fakat bazı nüanslar var. Google Consent Mode Evet. kullanıcıdan veri rızası alma ki bu işler gitgide katılaşıyor ve Avrupa'da zaten biliyorsun GDPR kapsamında çok dikkat ediliyor buna. Ülkemizde de yine KVKK kapsamında buna dikkat ediliyor. 2025'ten Bizim de tamamen GDPR'le uyumlu hale geleceğiz. Yani açıklama var onlar. aynen 2025'in son çeyreğiydi değil mi Son sanırım? şeydi, evet. Aynen son çeyreğinde zaten o zamana kalmamak lazım. Yani Evet. bizde biliyorsun son güne kalır her şey markalar tarafında. Yani buna şimdiden ayak uydurup o zamana tamam bizim zaten bir sorunumuz yok veri ölçüm noktasında demek önemli. O yüzden hem kullanıcılarımızın veri yani cookie rızasına saygı gösterip hem de sizin için önemli insight'ları alabiliyor olmanız lazım. Evet. Yani şöyle bir kanı var. Ben bunu kurarsam artık çok kötü veri kaybı yaşayacağım. Benim ölçümleme yapmama gerek kalmayacak. Genelde o korkuluyor değil mi? Kısmen doğru fakat bir yere kadar. Çünkü orada devreye Google Consent Mod giriyor. Google Consent Mod'un ki daha önce de bahsetmişizdir biz. Hani Evet. gerek önce konuştuğumuzda sektörde zaten çok sık konuşuluyor. Fakat Google'ın burada bir çözümü var Consent Mod diye. Doğru bir kurulum yaptığınızda kullanıcı rıza vermese bile anonim olarak bir ping göndererek Google Analytics 4'te ölçümleme yapmak mümkün. Yani Bu nasıl kullanıcıları eşleştirmek gibi. Bu hani kabul etmeyen kullanıcıları modellemek aslında. aynen modellemek bir yapay öğrenme gerçekleşiyor. Yani biz kurduk bir veri kaybı yaşıyoruz. Okey. Bir ay veri kaybı yaşadık. Bazen hani bunu case'lerde görüyoruz. Google Analytics 4 ne diyor? 28 gün diyor değil mi? Hani Hı. sen kurdun konsol modu, parametrelerin falan doğru çalışıyor konsolda, tamam. Fakat bir veri kaybı yaşıyorsun. Yani trafiğin bir çakılır gibi oldu. Okey. Fakat bu ne zamana kadar gidecek? Burada Google'ın 28 günlük gibi bir öğrenme süreci var. Aynen. Ama burada da olay ne? Trafiğinin biraz yüksek olması gerekiyor. Yani hani Ya belli ne başlı kadar şartlar var. Şartları sağlaman lazım. Aslında kabul ettirmen, reddettirmen lazım. Trafiğin uygun olması lazım gibi bir şartları var. Bu arada ben hani sen denk geldin mi bilmiyorum ama daha fazla gün olduğu da oldu bende. tabii Modellemenin. tabii.
Aynen. Geçen gördüğümüz hani markamızda çok da yüksek trafikli bir marka, sigortacılık alanında faaliyet gösteren. Eee, Yaklaşık 1,5 ay gibi bir süre değil mi? Evet. Trafik kaybı yaşanıyor. Fakat sonra, Birden yok. aynen modelleme aktif oluyor. Zaten raporlarda gösteriliyor bu. Hani, diyor ki estimate yani estimasyon yaparak ben kayıp datayı ekledim yerine diyor. Bunu, eee, hani, bayağı doğruya yakın yapıyor bu arada. Hani, bunu nasıl, teyit ettik? Bir markamızda gelir uyuşumu, yani bir purchase'ın value değerinin, yani revenue'sünün, aylık olarak çok yakın Evet. sapmalarla, gerçekten, hani, sanki hiç şey yokmuş gibi, bir rıza yönetimi yokmuş gibi hâlbuki mükemmel derecede doğru çalışan bir rıza yönetimi de vardı. Uyuştuğunu biz gördük, teyit ettik yani. O yüzden burada, bizim önerimiz ne oluyor genelde? Eee, tabii ki, hani, markanın kararı oluyor. Biz bunu, kuralım demiyoruz. Fakat biz bilgilendirmemizi yapıyoruz. Arada bir cookie management tool'u oluyor. Çerez yönetim platformu. Google'ın burada partnerleri var. Türkiye'de bizim de yoğun çalıştığımız Efilli var. Bu gibi, rıza yönetim platformlarından da kendinize uygun, eee, entegrasyon paketini satın aldığınız zaman aslında bu hızlı bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Yani öyle, çok fazla kan, ter, gözyaşı bir entegrasyon yok burada. Bazı markalarda şeyi görüyoruz, hani biz bunu kendimiz yaparız. Yani çerez yönetim platformlarını ben, burada öneriyorum. Evet. Google'ın da önerdikleri partnerleri var yani. Diyor ki git diyor buralardan, bu hizmeti satın al. Bunlar doğru çalışıyor diyor ve kur. Hani burada senin belki bir hafta 2 hafta vereceğin eforu hani 2 günde 3 günde aslında çözmüş oluyorlar. Bir de ben şöyle yaklaşıyorum. Kendilerinin yapmasının ben nedense çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü anlayış doğru olmayabiliyor, uzmanlıkları doğru olmayabiliyor. Bir yazılımcı görevlendiriyorlar bunun için. Onun işte guide'ları okuması lazım, entegrasyonları yapması lazım. Bazen yanlış olabilir. Ben risk almak istemiyorum mesela çoğu zaman böyle. Hı Direkt hı. cookie management platformlarına yönlendiriyorum. Sen de zaten onu destekler bir durum söyledin. Sonuçta kaybolan bir data var ve bunun hani makine öğrenmesiyle yerine gelmesini istiyoruz. Hani bu yanlış yapılırsa dataların bir büyük bir bölümü aslında birkaç ay boyunca gitmiş olacak. O yüzden cookie management platformlarını kullanmak önemli. Cookie management platformlarını kullanırken aslında bu entegrasyonlarını bilen bir analytics uzmanı da olması daha önemli diye düşünüyorum Zafer. Tabii, yani orada biz ne görüyoruz mesela? Bir banner var. Yani bir banner var da o banner'ın işlevi var mı? Evet. Değil Yani mi? sıkıntı Yani ettiğimiz. orada bir pop-up çıkıyor. Evet, hayır, tercihleri yönet. Tamam, evet'e de tıklıyorum. Aynı şey çalışıyor. Hayır'a da tıklıyorum. Yani bunu çok çok büyük markalarda da görüyoruz. Evet. O yüzden, hani, o pop-up'ı orada çıkartmak, yetmiyor. Yani rıza yönetimi için o yetmiyor. Evet. O yüzden, hani, otoblok, manuel blok hangi yöntemi kullanıyorsanız kullanın. Yani ister bunu GTM'den yönetin, isterseniz direkt hard coded olarak, entegrasyon yapın. Bunun ıskalamaması gerekiyor cookie'leri. Yani yoksa kullanmanızın bir amacı yok yani. Hani, olmak için olan bir şey gibi Evet. kalır orada yani. O yüzden, bunu yapıyorsanız, koca koca markalar neticede yapması gerekenler. Bu, dijitalden, kullanıcı verilerinden neticede kazanç sağlayan, markalar. Veri herkes için çok önemli. O yüzden, bu tip şeylerde bütçe bence ikinci, üçüncü planda gelmesi gerekir. Evet. Yani ne bütçeler harcanıyor görüyoruz. O yüzden, hem kullanıcılarınızın, rızasına saygı göstermek için, hem de yani minimum veri kaybetmek için bunu yapmanız gerekiyor. Zorunu yerine getirmek için Hı tamamen hı. bu markalar özelinde yasal yürümlülüklerini yerine getirmeliler ve bu bir kanun. E, Verisinin işlenmesini istemeyen kullanıcının verisini zorla işleyemeyiz. Bu artık doğru olmaktan çıkıyor. O yüzden hem bu kurallara uymalıyız hem de Google'ın önerdiği şekilde yaparsak aslında hiçbir problem kalmıyor diyebiliriz. Biz bunu birçok markada defalarca kez deneyimledik. Her şey düzgün yapılırsa
süreç çok güzel bir şekilde ilerliyor aslında. Aynen, kamu spotunu da vermiş olduk böylelikle. Bunu yapın. Uymayanları uyaralım. Evet. Oradan şuna geçeyim ben. Hani yapmak istemiyorsa hani burada cookie olmayan ölçümleme araçları var. Ya bu arada sadece ölçümlemeyle alakalı değil. Biz ölçümleme tarafıyla genelde haşır neşir olduğumuz için. Yani bu remarketing olsun, bu reklam tarafı, herhangi bir third party tool, aklınıza ne gelebiliyorsa hani rızaya tabi. Çünkü bir çerez var ortada. Hı hı. Fakat Google Analytics'in alternatifi bazı araçlar var. Yani bu araçlar şunu vaat ediyor. Diyor ki ben Google Analytics'in alternatifiyim. Çerez kullanmadan ölçüm yapıyorum. Ama şimdi ne kadar Cookie'siz. alternatif bu araç? Hah, aynen oraya geliyorum. Bu ne kadar alternatif? Bence bazı tarafları alternatif. Yani biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki mümkünse şunu alın, bunu kullanın diyoruz. Niye kullanın? Çünkü hani bir veri kaybı olacak, consent mode entegrasyon süreci, modelin öğrenme süreci. Şu soruyu sorduğunuz zaman, yani benim Ekim ayındaki ziyaretim ne kadar dediğiniz zaman o öğrenme sürecinde onu bilmiyorsunuz. Yani orası buhar oluyor aslında. Fakat öyle bir araç kullandığınız zaman, hani ben burada direkt bir araç ismi vermeyeyim ama hani direkt cookiesiz bir tracking nasıl yapılır tool'ları yazdığınız zaman orada güzel 3-4 alternatif çıkıyor. Bunlar genelde nasıl oluyor? Çok basic bir panele sahipler. Yani Google Analytics 4'ün aksine basic bir panele sahipler. Belli başlı şeyleri takip ediyorlar. Yani Google Analytics kadar böyle eventler, funnel'lar havalarda uçmuyor. Orada sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bir şeyleri sayıyor. Ancak bence faydalı. Yani ben Analytics'te bir sorun yaşadığım zamanları, yani şeyi unutalım, rıza yönetimini unutalım. Analytics'i tek kullanmanın yanı sıra onu da paralelde kullanmak hayat kurtarıyor. Bazen veri kaybediyorsun. Bir şeyler bozuluyor. Hani bir şeyler değişiyor. Senin dönüp bakabileceğin ikinci bir ölçümleme tool'unun olması gerekiyor. Yani biz bunu hep yaşıyoruz, görüyorsun. Bir şeyi bozmuşlar. Bir şey kaynak koddan kaldırılıyor. Hani biz de gün aşırı takip edemiyoruz. 3 günlük veri kayıp mesela. Evet. Bir şey GTM kaynak koddan kaldırılmış. Neticede yani bir snippet çalışıyor orada. Yani 3-4 satırlık bir kod parçacığı çalışıyor. Onu kaldırdığın zaman bütün sistem çöküyor Evet. aslında. GFR E, otomasyonu yapıyor biz GTM'den kurduğumuz için. aynen, aynen. O yüzden ikinci bir kod parçasını yerleştirmek oraya senin e, paralelde bir ölçümleme daha yapmana sebep oluyor ve dönüp bakıp bir hata varsa sağlamasını yapıyorsun aslında. Yani Evet. biz ihtiyaç duyuyoruz bazen. Hani ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya bu ay neden trafik düşük? Belki hakikaten trafik düşmüş olabilir yani. Ama doğrulayamıyorsun değil mi bunu? Tabii doğrulayamıyorsun. Marka diyor ki benim trafiğim düştü. Hani bunun çok sebebi olabilir. Analitik sana neden olduğunu söylemiyor hiçbir zaman. Evet. Yani biz neden sorusuna karşılık veremiyoruz. Burada sen reklam bütçeni düşürmüş olabilirsin. SEO'da işler yolunda gitmiyor olabilir. Direct trafiğin, televizyonda reklam veriyorsundur. Bunu kaldırmış olabilirler. Ne bileyim yani hani Olabilir. marka bilinirliğin düşmüş olabilir zaman içerisinde. 1000 tane sebep sayabiliyorsun dijital Evet. şeyde. Trafik düşüyor. O yüzden senin bunu doğrulamak için bak burada da düşmüş. Demek ki gerçekten senin trafiğin düşmüş. Yani kusura bakma. Hani burada Analytics'in bir suçu yok. Yani suçu Analytics'te aramamak gerekiyor. Senin trafiğin düşmüş yani. O yüzden Google Analytics 4 ile beraber paralelde cookiesiz çalışan Basic bir ücret, ölçüm yolu. aynen biraz ücret ödeyeceğiniz, hani bütçeyi de çok bence sarsmaz. Biraz ücret ödeyebileceğiniz bir tool'la da yola devam etmek bence Mantıklı gibi. mantıklı, aynen mantıklı oluyor. Var mıydı bu konuyla alakalı söylemediğimiz bir şey? Konuyla alakalı sanırsam yok. Hı hı. Ben çünkü biraz daha Analytics'in içine girmek istiyorum. Yani Aynen. sona doğru yaklaşırken. Hı hı. Eee,
Biz çünkü hani hep biraz daha entegrasyon, hani nasıl kurmalıyız, nasıl çalışır, bunlardan bahsettik ilk yarım saatte. Eee, Burada benim analytics içerisine girdiğim zaman sektör fark etmeksizin bazen neler görüyoruz mesela? Olması gereken event'ler, custom event'lerden bahsediyorum. Yani analytics'in kutudan çıktığı gibi çalıştığı halinden bahsetmiyorum. O her zaman çalışır. Yani ben kendi kişisel bloğuma da kurabilirim. O çalışır, öyle durur yani. Fakat hani sen bir property'ye girdiğin zaman bir e-ticaret olabilir. Yani neyin çalışmaması sana, hani, en sık gördüğün, yani, bir sepete ekleme olabilir bu ya da, farklı bir, daha Aslında kritik bir. Aynen, bir gelir ölçümü olabilir. Seni burada mesela, ne şaşırtıyor? Direkt olarak müdahale ettiğin neler oluyor Analytics'te? yani şöyle direkt zaten bir hesabı aldığın zaman e-commerce'a bu site purchase'ı direkt kontrol etmek lazım. Diğer eventlerin hiçbir çalışmasın, purchase çalışsın gibi bir yaklaşım var. Hani ilk böyle sıfırdan alıyorsan ve sorunlu bir hesapsa purchase'ın direkt çalışması lazım. E-com için konuşuyorum bunu. Hı hı. Purchase'ın devamında da benim aslında çalıştırmamı istediğim diğer baz eventler, burada tek bir event söylemeyeceğim. Ödeme adımını ölçen bütün eventler. Ödeme adımlarında bir sorun yaşıyor musun? Kullanıcıları nerede kaybediyorsun? Sonuçta sen bir trafik alıyorsan, kullanıcılar bir şeyleri sepete ekliyorsa ve ödeme adımlarına gidiyorlarsa bir yerde okeysindir. Ama ödeme adımlarını takip etmezsen, purchase en başta sonra devamında ikinci sırada ödeme adımları eventleri olabilir bu. Burada sıkıntı yaşıyorsundur ve sıkıntının nerede olduğunu göremezsen aslında çok böyle kaosa doğru ilerlersin. O yüzden ikinci sıraya da ben şey ekleyebilirim. Burada ödeme adımı eventlerini ekleyebilirim. Devamında aslında bütün Inelsicom eventlerini ekleyebiliriz. Burada sepet eklemeler olsun, ürün listeleri, görüntülemeleri olsun gibi bütün event liste eventleri ekleyebiliriz. Benim burada sana sormak istediğim bir konu var mesela. Inelsicom'un dışında da tamamen. Inelsicom için bunlar dedik. Sen bir siteye girdiğin zaman Hı hı. kesinlikle ölçümlenmesi gereken dediğin yerler neresidir? Bu bütün siteler için geçerli bu. Custom event özelinde mi soruyorsun? Yani bizim sonradan kurabileceğimiz. Aslında yani sektöre göre bu değişiyor. Fakat hani bir e-ticaretten bahsediyorsak dediğin gibi yani senin bir kere purchase'ın çalışacak. Eee, Hangi ürünlerin ne kadar sattığını bileceksin. Hangi kategorilerin daha fazla gelir getirdiğini bileceksin. Bunların hepsi purchase'a bağlı. Yani tüm e-commerce, yani inanç e-commerce'ı kuramıyorsan bir purchase'ı kur. Yani burada bir, hani, direkt analitik danışmanlığı almıyorsan bile bir purchase entegrasyonu yapmak bence çok çok fazla şeyi sana veriyor zaten. Evet. Kategori bazlı, gelirinin hangi kaynaktan ne kadar gelir elde ediyorsun? Organikteki gelirin ya da transaction'ın ne durumda? Sepet büyüklüğün, hatta biraz daha ileri gideyim. Sen bu verileri BigQuery'e çekip orada bunları kullanıp yeni bir insight ortaya çıkarabiliyorsun. Yani o yüzden, hani, benim de ilk aklıma açıkçası purchase geliyor. Yani çünkü, e-ticaret tarafında veri çok önemli. Eee oluyor. O yüzden, hani, purchase, çok kritik. Zaten Google Analytics 4'te de biliyorsun kapatamadığımız En bir, kapatamadığım bir key event. Yani, hani, sadece benim için değil, yani Google Analytics 4 için de en önemlisi purchase Hı hı. diyebiliriz. Ama burada şöyle de bir konu var. Eee, Hani, hiç yapmayan var, gereksiz fazla yapan var. Yani Evet. ne demek istiyorum? Ben girdim Analytics Properties'in içerisine. Add to cart, remove from cart, hepsi key events tanımlanmış. Yani burada makro mikro conversion kavramının çok dışına çıkılıyor. Yani eee purchase'tan bahsettik. Bu bizim makro olarak yani çok önemli atlettiğimiz bir dönüşüm. Yani key events hakikaten. Yani bu benim hayati bir Event. organım web sitesi için. Fakat sadece o da önemli değil bu arada. Yani kabul ediyorum. Google Analytics 4 sana diyor ki sana bu kadar key events tanımlama hakkı veriyorum. Yani git bunları, istediğin eventleri, page view'u bile, ki görüyoruz yani. Ve Page çok view evet. key event olarak işaretliyorsun. Session startlar, page Eee, view'lar. a Evet. aynen her şey
key events olarak çalışıyor. Bu, bu, bunu yapmak yerine bence KPI'ler doğrultusunda benim hedefim ne? Purchase tamam. Bir form submit, generate lead. Tamam. Ama mikro tarafta da mesela bir newsletter dönüşümünün olması lazım. Yani sen satış yapıyorsun fakat bir newsletter aboneliği de almaya Sunuyorsun. çalışıyorsun. Aynen. Burada senin o da bir dönüşüm Ya da mesela sign aslında. up almaya çalışıyorsun. Kayıt ettirmeye çalışıyorsun kullanıcıyı. Aynen. Yani bir sign up hatta login bazı, sektörlerde. Yani kullanıcı sadakati açısından da çok önemli. Hani kullanıcı hiç şifresini falan unutmadan sürekli senden gelip alışveriş yapıyor. Bunu anlaman için senin bir login event'ini, hani, key events olarak çalıştırman bence güzel olurdu. Hı hı. Bu örnek verilebilir. Fakat orada dediğin gibi, hani, station start, page view'ın, orada gereksiz bir kalabalık yapması anlamsız bir noktadan sonra. Conversion, tarafı aslında böyle. Yani, sizin için gerçekten önemli olanlar bir iki event'tir. Olmayanları gereksiz yere, analytics'i kalabalık yapmaya, yani raporlarınızı key Bozmaya. events'lerle de aynen gerek yok. Bir de şöyle düşünelim. Bugün o rapora, o markada çalışan birisi bakıyor. Yarın başka biri gelip aynı şeye o da bakacak. Gereksiz kafa karışıklığı aslında. Evet. Yani tamam, analytics'te durmasının zararı yok. Hani problem yok. Durabilir. Fakat orada, şey var, yani bir veri kirliliği var. BigQuery tarafında da şöyle bir dezavantaj oldu. Yarın bir gün BigQuery'ye bağlamak istediğinde, günlük yüksek trafikli bir siteysen event limitine ulaşıyorsun. Hı. Fazla event'in olduğu için. Event limiti olduğu için aslında BigQuery çalışmayı durdurabiliyor. Bir de burada şey söylenebilir. Mesela sen orada çalışan değişikliğinden bahsettin. Bunlar etkilediği metrikler hedef koyulabilir metrikler. Yani bounce rate'tir, engagement rate'tir. Bunlar hedef koyulabilecek şeyler ve sen bir page view, bir session start ya da çok kullanılan bir event'i burada conversion olarak işaretlersen aslında hedef koyulabilecek metriklere direkt olarak müdahalede bulunuyorsun. Daha sonra sen bunun yanlış olduğunu fark ediyorsun, kaldırıyorsun. Ne oluyor? Hedef koyulabilecek metriklerin hepsi aslında bozuluyor, tekrardan bozuluyor. Tekrardan bir hedefe girmek zorunda kalıyorsun. Aslında sen bir markanın bütün işleyen sürecini etkilemiş oluyorsun. O yüzden burada makro ve mikro conversion'ları seçmek senin dediğin gibi çok böyle hayati bir öneme sahip. Aynen. Ya, burada özet olarak dediğimiz şey, sizin için en önemli olan ya da bir kademe daha az önemli olan şeylerin tanımlanması. Zaten diğerlerini de görebiliyorsunuz. Bunu tekrar tanımlamaya da gerek yok. Hani, Hı hı. event olarak da onun her türlü verisine, sahip olabiliyorsunuz. Yani, Universal Analytics'ten öne çıkan yanları da zaten biraz bu. Geriye dönük olarak bir şeyleri tanımlamadan da o verilere, erişebiliyorsun diyebilirim. Burada, eee ek olarak GTM tarafında benim bahsetmek istediğim bir konu vardı. Hatırlarsın bunu da daha önce konuşmuştuk. GTM'i nasıl kullanmamalıyız? Eee, değil mi? Yani orada GTM'i nasıl kullanmalıyız? Örneklerini biz çok görüyoruz. Herkes bir şeyler yapıyor. Kafasına göre takılmış GTM'de. Workspace falan yok. Eee Ve aynı Google Analytics 4 için bahsettiğim kalabalık GTM'de de yaşanıyor. Hı hı. Yani sayfalarca kurulu tag var. Sayfalarca trigger var. Çalışan çalışmayan bir sürü variable var. Folder var. Yani, bir girdiğin zaman isimlendirmeler kötü. Evet. Yani ona bakıyorum ben diyorum ki ya bunu bilmeyen birisi kullanmış, diyorum. Eee Bilmemek de ayıp değil bu arada, yani, hani, GTM'i mükemmel kullanması gereken analitik danışmanlığı alan markalar zaten. Hani, bilmediğin şeyi iyi kullanamazsın. Ancak farklı bir danışmanlıktan bize geçen GTM'lerde de bunu gördüğüm zaman, "Ne olmuş burada?" diyorum Diyorsun ya. değil mi? Savaş çıkmış GTM'in içinde. Yani, o yüzden benim dikkat ettiğim, ben bir tag'i kuruyorsam, bir versiyonu publish ediyorsam
Orada gerekli isimlendirmeyi, gerekli açıklamayı yazmaya dikkat ediyorum. Bunun sebebi, aylar öncesine ait bir tag'i kontrol etmen gerekebiliyor. Bu ne zaman kurulmuş, neden pause edilmiş, neden yayına alınmış, bunların hepsini bulabilmen için senin bunları isimlendirmen gerekiyor. Hı hı. İsimlendirdiğin zaman ben 5 sene önce bile kurulan bir event'in, "A, evet, bu yüzden kurmuşlar bunu." diyorum. Diyebiliriz. Aynen. O yüzden, eee, hem tag'i doğru isimlendirmek hem de publish ederken, doğru bir şekilde publish etmek, gerekirse versiyonun ismi, hatta açıklama uzun uzun yazmak. Ben de, hani, bazen hızlıca bir şeyi düzeltip yayına alıyorum ama en azından, yani, ismini güzel yazıyorum. Açıklamayı her zaman yazmasam da, hani, orada da, kendimi de eleştireyim. Ben de her zaman oturup description yazmıyorum oraya, Hı hı. paragraflarca. Fakat, isimsiz, çok az versiyon almamışımdır bile yayına. Anca kendi test sitelerimde bir şey denerken ben, oynarken, yani, onları yapmışımdır. Bunu bence bir alışkanlık hâline getirmek gerekiyor. Hani, GTM'i, kullanmak doğru kullanmak için. Çünkü önemli bir tool. Önemi, yani, gerektiği kadar bilinmeyen bir tool hâlen daha. Yani, birçok markada biz sıfırdan kuruyoruz. Marka yıllardır dijitalde iş yapıyor. İlk defa GTM'ini biz kuruyoruz. Yani, burada, bir şeyler yanlış bence. Yani, dijitalde iş yapıyorsan, Hı hı. senin gerek client side gerek server side bunu, kurup çalıştırman gerekiyor ki diğer kurulumları onun içinden yap diyebilirim yani. O yüzden, gerektiği kadar önem verilmiyor markalar tarafından. Ben burada şeye dikkat çekmek istiyorum. Senin uyardığın konu mesela isimlendirme konusu. Benim de uyaracağım konu workspace konusu olabilir. Default workspace'ten hani mümkün olduğunca ben kaçınmaya çalışıyorum. Çünkü, Hı hı. marka hiç bilmediği için ve bu konuda destek aldığı için marka bir şey yapmaya çalıştığında gelip default workspace'ten yapıyor. Herhangi bir değişikliğin direkt default workspace neyse ona basıyor, default workspace'ten yapıyor, oradan atıyor. Bu Hı sefer ne hı. oluyor? Sen default workspace'te bir şeyler yaptıysan seninkiler de gitmiş oluyor. Hani Hı testesinde hı. belki bir şeyler deniyorsundur, o da gidiyor. Ben direkt, hani, burada önerim neyse artık açacağınız workspace, onunla ilgili bir workspace açın. Ben genellikle Zero Workspace açarım. İşte X Workspace ya da şu çalışmayı yaptığım Workspace gibi bir workspace Hı açın. hı. Çalışmayı kesinlikle bundan yapın. Çünkü, eee, ayrı ayrı geliştirmeler olabilir ve girdiğiniz, hani, workspace'in overview'una gerçekten bir bakın. Hani, başka bir şey de pushlayabilirsiniz yanlışlıkla tamamen. Benim şu an mesela bazı markalarda 70-80 şeyin geliştirmenin durduğu workspace'im var. Ara ara girip bakıyorum birisi pushladı mı diye, yani o kadar böyle kritik bir konu. Default workspace'ten çalışmayın, kendi workspace'inizi oluşturun. İsimlendirme kadar bu da kritik bir konu aslında. Aynen, zaten orada GTM sana 3 workspace hakkı veriyor. Sen ne yapacaksan artık, örnek veriyorum, Clarity kuracaksan Clarity Setup diye bir workspace aç. Hı hı. Onda debug'ını yap. X bir third party çalışanı gelsin, kendi alanında JavaScript geliştirmelerini yapsın. O farklı test yapsın. Sen gel farklı testler yap. İstediğini sil yayına alana kadar. Yani biraz orada şeyleri ayırıyorsun. Çalışma alanları zaten adı üstünde. Çalışma alanlarını ayırıp, bıraktığın zaman oraya da örnek veriyorum her şeyi anında yayına almıyoruz ya, bir şeyleri yaptım, oldu, ama Bekliyorum. hâlen aynen bekliyorum bir şeyleri yayına almak için. Ben bir ay sonra da girip o workspace'i yayına alıyorum çünkü çalışan zaten gelip bir şeyler yapıp yayına alabiliyor. Hani ben orada bir default workspace işgal etmiyorum neticede. O da kendi workspace'ini açıp, bir publish çıkabiliyor. O yüzden, workspace'i doğru isimlendirmek ve en ufak bir event oluşturacaksak bile yeni bir workspace açıp bunu üzerinden çalışıp hayata geçirmek, eee, alışkanlık hâline getirilmesi gereken bir analytics danışmanı ve marka çalışanı davranışı Evet. olması Evet. Tamamen aslında. doğru. O yüzden, benim, dikkat ettiğim,
konulardan biri diyebilirim. Ya, tek isimlendirmeleri de öyle aslında. Hani, bizim bir şablonumuz var biliyorsun. Yani her tag'i, bir event'se bu, hangi tool'un event'i olduğunu. Ya, örnek veriyorum, GA4'a GA4, boşluk, tire, boşluk, örnek veriyorum, slider click gibi bir event'im var. Bunun sen ne olduğunu anlıyorsun. Hı Yani hı. diyorsun ki buradaki kişi slider click event'i kurmuş, yayına almış diyorsun. 10 yıl sonra da baksan bunu anlayabiliyorsun. Ama ben ona click ya da image click yazdığım zaman hani hangi görsel, bir slider görseli mi, bir farklı bir menü görseli mi, ürün görseli mi anlayamıyorsun. Aynı şey butonlar için de geçerli. Yani call to action click, fakat bir başvur butonu mu tıklanıyor, orada başka bir şey mi var? Mümkün olduğunca kısa ve açıklayıcı olmak Evet. gerekiyor. Detaylandırmak Eee lazım bunu yani. Aynen, detaylandırmak lazım ki, böyle sen GTM'i açtığın zaman hepsi alt alta, hani, böyle şiir gibi dursun ve hiç böyle, zorlanmadan, neyin ne olduğunu anlayabilirsin. Klasörleme de bu yüzden önemli zaten. Hani, bir, folder genelde biz de folder'ı ıskalıyoruz açıkçası. Yani orada, eee, folder açmadan direkt workspace açıp şey yapıyoruz. Fakat bir folder açıp, yani, bunu hangi ekip kuruyor en azından? SEO Analytics Team. SEO Analytics Team'in kurduğu event'ler Hı hı. o klasörde kalıyor. Yani, birisi bir event'i kurduğu zaman, hani, versiyondan bile, eee, anlamaya çalışmadan klasör isminden anlayabiliyorsun. Diyorsun ki bu klasörün içerisinde SEO'nun ekibinin kurmuş olduğu event'ler, tag'ler var. Sen gidip yeni bir klasör oluşturuyorsun, o klasöre tag'lerini atıyorsun. Yani GTM böyle derli toplu, isteyen herkesin girip bir şeyleri hızlı bir şekilde anlayabileceği bir yapıya kavuşuyor. Bu da zor bir şey değil zaten. Ancak bunun tam tersi senaryoda o bahsettiğimiz savaş meydanı olayı çıkıyor. Yani herkes bir şeyler oluşturmuş. Neyin ne olduğunu sonra bulamıyoruz orada. Aynen, yani çalışıyor, pause edilmiş şeyler var. Neden pause edilmiş? Pause edilip, hani, silinebilir miymiş? Hani, bunların cevabı yok. Pause etmiş, öyle duruyor. Silmemiş. Ben de silemiyorum. Hani, belki biri gelip onu açacak. Lazım olacak aslında yani. Aynen. Birine soracağım. Soracak kimse yok çünkü kimin kurduğunu doğru dürüst göremiyorum. Hani, bir mail adresi kurmuş ama, hani, hangi klasör ne için kurulmuş, onları bilemiyorum. Bunu markaya soruyoruz. Marka da bazen bilmiyor. Silelim diyoruz. Siliyoruz. Sonra belki tekrar lazım oluyor. Evet. Yani, o yüzden, GTM'i de güzel kullanmak, bence önemli diyebilirim. Onun haricinde, yavaş yavaş sona yaklaşırken, farklı bahsedeceğimiz bir konu, atladığımız bir şey var mı? Yani çok bir şey yok gibi. Hani Hı tool'ların hı. nasıl kullanılması gerektiğinden bahsettik. Nelerin doğru, Hı hı. nelerin yanlış olduğundan biraz daha bahsettik. GA4'u kullanmamız gerekiyor mu, kullanmamamız gerekiyor mu? GTM aynı şekilde onlardan bahsettik. 2 tool'un da doğru kullanımlarından bahsettik. Evet. Hani bu session'da biraz daha doğrular ve yanlışlar üzerine ilerledik aslında ve hani sorgulanan konular üzerine ilerledik. Sanki çok bir konumuz kalmadı gibi. Aynen, yani biraz daha, şey gibi oldu, marka tarafından bakılan bir pencere gibi bir oturum oldu diye düşünüyorum. Yani gerek Consent Mod'un, eee, kurulumu, Google Analytics 4'ün içerisindeki davranışlar nasıl olacak? Bunlardan bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım. Zaten, Zeoblog'da da bizlerin oluşturduğu ölçümleme tarafında bazı içerikler var. Onları da kesinlikle, göz atmanızı öneririm. Onun haricinde zaman ayırıp bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Zeo Talks'ta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.